Huzurlu Mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanların popüler tatlısı yalancı baklava tarifini vereceğim. Çoğunuz gibi ben de bu tatlıyı merak ettim. Fakat ben tam ölçü değil yarım ölçü olarak hazırladım. Sizler de koca bir tepsi yapmaktansa öncelikle benim gibi küçük bir borcamda yapabilirsiniz veya herhangi bir derin tepside. Tatlının yapımına şerbeti hazırlayarak başlıyorum. 2,5 su bardağı toz şekere, 3 su bardağı su ilave ediyorum. Derin bir tencerede bunu pişireceğiz. Küçük ölçü yaptığım için şerbetini de ona göre ayarladım ve gerçekten tadı tam yerinde oldu. Yoksa size söylerdim şekeri az ya da biraz daha fazla koyun diye. Karıştırdım. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz. 15 dakika daha kısık ateşte pişiriyoruz. Orta yoğunlukta bir şerbet olacak. Şimdi altını kapatıyorum ve biraz limon suyu sıkıyorum. Şöyle 8-10 damla kadar. Kenara onu koydum. Orada soğusun. Şimdi gelelim kek kısmına. Bir tane yumurta, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ. Üçünü koydum derin bir karıştırma kabına ve çırpıyorum. Çatalla da çırpabilirsiniz. Şimdi tatlıyı yediren güzelliğe geliyoruz. Bir çay bardağı tepeleme dövülmüş ceviz koyacağım. Hatta ceviziniz varsa lütfen 1,5 çay bardağı koyun. Bu tatlının lezzetine lezzet katarsınız. Tatlının özelliği bol cevizli olması. Bir çay bardağı da nişasta koydum. Mısır ya da buğday fark etmez. İstediğiniz nişastayı kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz baklava hamurunda da nişasta vardır. O sebeple sanıyorum bu tarife de nişasta eklenmiş. Güzelce karıştırdım onu da. Şimdi un ilave ediyorum. Bir su bardağı un koydum. Şimdi bir tane daha. Benim bardağım 200 mililitrelik klasik su bardağı. 2 su bardağı koyduktan sonra bir pakette kabartma tozu ilave ediyorum ve yoğurmaya başlıyorum. Şimdi asıl mesele bu tatlının bundan sonraki aşamaları. Öncelikle neye dikkat edeceğiz? Ununu fazla kaçırıp sert yapmamaya. Şimdi yarım su bardağına yakın un ilavesi daha yaptım. Yani bir tepeleme yemek kaşığı diyebilirim. Bardağınıza ya da yumurta büyüklüğüne göre unu alma kapasitesi değişebilir. Bu 2 su bardağından sonraya dikkat edin. Belki de sadece şöyle elinizi unlayıp toparlamanız yeterli olacaktır. Sert bir hamur olmasın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Oldu ki sert oldu. 1-2 yemek kaşığı sütle yoğurup yumuşatabilirsiniz. Şimdi tezgahta bir iyice yoğurmak istedim. Cevizin lezzeti de hamura güzelce geçsin. Gördüğünüz kıvamda bir hamurumuz var. Sizlerin de daha kolay denemesi için dediğim gibi yarım ölçü hazırladım. Göreceksiniz çok da dilim çıktı. Şimdi küçük boy yuvarlak borcamı yani 25 santim kadar olanı güzelce yağladım. Katı yağ ile yağladım ben. Sıvı yağ ile de yağlayabilirsiniz. Şimdi borcamda yapacak olanlara bazı püf noktalarını söylemem lazım. İnce tepsilerde sıkıntı yok, baklava tepsilerinde. Fakat borcamda pişirecekseniz öncelikle şunlara dikkat edin. Ben hamuru böyle ortadan biraz yanlara doğru yaydım. Ortada kalınlaşmasın. Bazı arkadaşların çünkü başka tariflerde yorumlarını okudum, hamur kalmış. Bir de borcamı birazdan yine tekrarlayacağım. Mutlaka fırının en alt rafına koyun. Şimdi dilimliyoruz. Bu herkesin merak ettiği bir dilimleme şekli vardır. Tabii ki kare kare de dilimleyebilirsiniz. Klasik baklava şeklinde de. Şimdi önce 4'e böldüm gördüğünüz gibi. Tekrar ortadan, bir soldan, bir sağdan bıçakla kestim. Ve şimdi de baklava dilimi şekli veriyorum. 4'e böldükten sonra her bir üçgene ayrı işlem yapıyoruz. Şimdi bakın yine üçgeni ikiye böldüm. Düz kestim. Soldan ve sağdan tekrar çevirdim. Baklava dilimi şekli veriyorum. Biraz ayrıntılı burada göstermek istedim size. Çünkü hiç yapmayan ya da yapamayan var. Benden öğrenin istiyorum.
Küçük boy borcam olduğu için en alttaki dilimler tabii ki minik kaldı. Sonuç gayet güzel. Ortanın böyle hafif açılmasının sebebi benim iyi pişmesi için demin de anlattığım gibi kenarlara doğru hafif açmam. Çok fazla değil ama dikkat edin. Çok yüksek değil kenarlar. Videoları izlerken sabredemiyoruz ve püf noktaları kaçırabiliyoruz. Sizden ricam özellikle bu videomu çok ayrıntılı dinleyin. Sonuç çok güzel olsun. Bir püf noktası daha. Her videomda söylerim, borcamda pişireceğiniz her şeyi fırının en alt rafına koyun. Özellikle baklavalarda çok önemli. Ben şu anda çekmemişim, altına da baktım. Tepsinin altı da gayet güzel kızarmıştı. Yoksa hamurlaşır, size söyleyeyim. İyice kızarana kadar 175-180 derecede pişirin bunu. Ben alt üst fanlı ayarda pişirdim. Şimdi kenarda şerbetim artık iyice soğumuştu. Şerbeti baştan yaptım ya. O esnada zaten mutfağı da topladım ben. Şerbet tamamen soğudu. Fırından çıkardıktan sonra tatlıyı bir 5 dakika sonra, yani sıcakken şerbeti ilave ediyorum. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel hemen çekiyor şerbetini. Bu tarz baklava tarzı şerbetli tatlıların üzeri iyice soğuyana kadar kesinlikle kapatılmaz. Benim yaptığım hamur oldu diyenlerin çoğunluğu ya üstünü kapattı ya pişirmesinde sorun var. Çok güzel pişmesi lazım. Altı üstü iyice kızarması lazım. Şimdi toz fıstıkla süslüyorum. Ben de bir 5-6 saat beklettim. Oda ısısında ya da buzdolabında fark etmez, iyice dinlendirmeniz gerekiyor. Tamamen soğusun, dinlensin. Hatta bir gün önceden yapın. Ondan sonra ertesi gün sunuma hazır hale gelir. Şimdi dilimleri tekrar bir belirginleştireyim. Şerbet döktüğümüz için biraz birbirine kaynaşmış olabilir. Ve şimdi göreceksiniz, dilimleri kolaylıkla çıkarıyorum. Şerbeti de gayet güzel ayarlamışım. Ne fazla kaldı şerbet ne de tatlımız kuru oldu. Şimdi içini göreceksiniz zaten. Tam kıvamında güzel ölçülü bir tatlı. Bu tatlının oluru bu arkadaşlar. Çıtır çıtır baklava bekleyemezsiniz. Fakat bol cevizli ve şerbetli olduğu için emin olun tam bir baklava lezzetinde. Sadece baklava yufkasının çıtırlığı eksik. Yani hamur açmadan, kat kat uğraşmadan baklava tadında bir tatlı yemek istiyorsanız güvenle benim bu tarifimi deneyebilirsiniz. Aynı benim ölçülerimde ve anlattıklarıma dikkat ederek yapın. Ne kadar güzel bir tatlı yaptığınızı göreceksiniz. Videomu ve tarifi beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve bir yorum yazmayı unutmayın. Hatta kalp bile, bir çiçek bile yorum sayılıyor. Daha çok kişiye ulaşıyorum. Bakın şimdi çatalla kestim. Ne kadar güzel, ıslak, harika bir şerbetli tatlı oldu. Güvenerek yapabilirsiniz. Eğer kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Abone ol yazısının yanında bir bildirim zili çıkıyor. Lütfen onu da tıklayarak tümü diye işaretleyin. O zaman bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Size bildirimi gelecektir. Beni Instagram'da da huzurlu_mutfak olarak bulabilirsiniz. Sizleri oraya da bekliyorum. En güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.